Deniz kaplumbağaları dünyanın en eski denizcilerindendir ve ortalama 150 milyon yıldır nehirlerde, denizlerde ve okyanuslarda yüzüyorlar. Yani buralar bizlerden çok öncelerden de onlarındı. Hatta bir 50 milyon yıl daha geriye gidersek hepsi dinozorlardan bile çok daha önce ormanlarda, karalarda dolaşıyorlardı. Ve tabii o zamanlar kabukları da yoktu. Kertenkele gibiydiler. Dinozorların gelmeye başlamasıyla da birçoğu denize kaçtı. Bu evrimin çok akıllıca bir hamlesiydi. Dinozorların yok olmasından sonra bile onların hayatta kalmasını sağlayacaktı. Tabii ki dinozorların yok oluşu sonrası hayatta kalan sadece onlar değildi. Köpek balıkları gibi doğal düşmanları da hayatta kalmayı başarmıştı. Aradan geçen 200 milyon yıl kaplumbağalara köpek balıklarından korunmalarına yardımcı olacak olan zırhı sağlamayı da başarmıştı. Ve artık dev köpek balıklarına karşı koyabilecekleri bir zırha sahiptiler. Bilinen en eski deniz kaplumbağası yaklaşık 120 milyon yıl önce yaşayan Desmotoslis padilla'dır. Bulunan en eski fosil kendisine aittir. Bu kaplumbağa ortalama 2 metre uzunluğundaydı. Modern deniz kaplumbağaların üst kabuğu ve palet gibi kolları dahil belirgin olabilecek tüm özelliklere sahipti. Günümüzde ise sürüngenler sınıfına dahil 8 deniz kaplumbağası türü yaşıyor. Akdeniz kumsallarına yuva yapan bütün deniz kaplumbağalarına popüler olduğu için genel olarak caretta caretta deme eğilimindeyiz. Yani caretta ismi ülkemizde deniz kaplumbağalarının hepsinin genel adını almış durumda. Ama aslında caretta caretta dediğimizde bilimsel olarak kastedilen tür adi veya iribaş deniz kaplumbağasıdır. Bir kaplumbağaya adi adını vermek de biraz şey olmuş falan diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama Türkçe'de diğer anlamı olan sıradan manasına gelen bir isim bu. Ama yine de video boyunca ben iribaş demeyi tercih ediyorum. Akdeniz'de yuva yapan iki tür deniz kaplumbağası var. Biri caretta caretta yani iribaş deniz kaplumbağası, diğeri ise Seloniemidas yani yeşil deniz kaplumbağasıdır. Bunların dışında Akdeniz'de olduğu bilinen türler Dermocelis coreaceae yani deri sırtlı deniz kaplumbağası, Lepidocelis kempi yani gündüz yuvalayan kaplumbağa ve Enteropecelis imbricata yani atmaca gagalı kaplumbağadır. Dünyadaki diğer 3 türü ise Avustralya'ya özgü endemik bir tür olan Natador depressus yani düz kabuklu kaplumbağa, Pasifik, Atlantik ve Hint okyanuslarının tropik bölgelerinde yaşayan Lepidocoelis olivsia yani zeytin yeşilli kaplumbağa ve son olarak da Kuzey ve Güney Amerika'nın batı sahillerinde yaşayan Selonia agassizil yani siyah kaplumbağa oluşturur. Selonia agassizil yani siyah kaplumbağa Selonia midas'ın yani yeşil kaplumbağanın rengi siyah olan bir alt türü olarak kabul edilir ve Galapagos yeşil kaplumbağası olarak da bilinir. Dünya genelinde 60 bin tane olduğu düşünülen iribaş deniz kaplumbağasının 2000'i, 200 bin civarında olduğu düşünülen yeşil kaplumbağanın ise 500 yetişkin dişisinin Akdeniz'de yaşadığı tahmin ediliyor. Diğer 3 türün ise sadece beslenmek amacıyla veya yanlışlıkla Akdeniz'e girip çıktığı düşünülüyor. Deniz kaplumbağalarının beslenmelerini genel olarak 3 grupta toplayabiliriz. İribaş ve yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları büyüyene kadar plankton ve küçük böceklerle beslenmeyi seviyorlar. Ama büyüdükçe iribaşlar çoğunlukla etçil, yeşil deniz kaplumbağaları ise otçul bir şekilde beslenmeye başlıyorlar. Birinci grubun yemek menülerini böcekler, planktonlar, karıncalar, sinekler, bitki çekirgeleri, küçük su yüzeyinde yüzen canlılar ve balık yumurtaları oluşturuyor diyebiliriz. İkinci gruptaki menüyü ise direkt denizde yaşayan hayvanlar, yengeçler, balıklar, kabuklu deniz hayvanları, midye ve deniz anaları oluşturuyor. Son menü ise daha çok vejetaryen bir listeyi kapsıyor diyebilirim. Çoğunlukla deniz bitkileri, deniz algleri ve deniz marullarından oluşuyor. Sırtlarına yerleştirilen bir uydu verici ile kaplumbağaların beslenme ortamları ve seyahat rotaları belirlenebiliyor. Bu şekilde izlenen bir dişinin İtalya'dan yola çıkıp Bodrum Muğla'ya kadar geldiği tespit edilmiş. Buna benzer çalışmalar ülkemizde de yapılıyor. Fakat çok daha fazlasına ihtiyacımızın olduğu bir gerçek. Deniz kaplumbağaları bu beslenme alışkanlıkları sayesinde deniz çayırları ve deniz analarının popülasyonunun dengesini koruyup denizlerin çok daha rahat nefes almasını sağlıyorlar. Yani caretta carettalar olmasa her tatile gittiğimizde deniz analarıyla dolu bir denizde yüzmek zorunda kalabilirdik. Bunu da hiçbirimiz istemezdik herhalde. Denizde yaşadığımız bu keyfi aslında deniz kaplumbağalarına da borçluyuz diyebilirim. Sanırım bu kadar bilgiden sonra akıllardaki soruya da geçmenin vakti geldi. Peki, caretta carettalar bizi yer mi? Hayır arkadaşlar, kaplumbağalar ne sizi yer ne de beni yer. Yani onların böyle bir amacı yok. Fakat onların bizimle oyun oynamak gibi bir amacı da yok. Unutulmamalı ki bu canlılar vahşi yaban hayvanları. Biz insanlardaki algısı dış görünüşleriyle her ne kadar sevimli olsa da bu hayvanların kişisel alanlarına ve bölgelerine girmek bizim için oldukça tehlikelidir. Deniz kaplumbağalarını sevmenin, onları ve kendimizi korumanın ilk kuralı onlardan ve bölgelerinden uzak durmaktan geçiyor. Ama ilk önce geçtiğimiz yıllarda viral olup herkesi korkutan bu birkaç dedikodunun kökenine inmek ve biraz da sonuçlarından bahsetmek istiyorum.
Kaplumbağalar milyonlarca yıldır yaptıkları gibi sıradan bir şekilde yumurtlamak için doğdukları yerlere her seferinde geri dönüyorlardı. Fakat her döndüklerinde daha fazla insan ve tekneyle karşılaşmaya başladılar. Başlarda turizm bu kadar yoğun değilken kıyı kesiminde yaşayan insanlar balıkçılık yaparak geçinirlerdi. O yüzden kaplumbağalar da daha önce anlattığım foklar ve yunuslar gibi balıkçıların rakipleri arasındaydı. Ve hepsi aynı kaynakları paylaşıyordu. Bunun benzeri kırsal alanlarda da yaşanıyor. Tarımla uğraşan ya da köyde yaşayanlar belki duymuştur, bilirler. Kırsal bölgelerde bahçelere girdiği için kara kaplumbağaları pek sevilmez. Görüldüğü yerlerde de ters çevrilerek ölüme terk edilirler. Buna benzer şeyler de o zamanlar deniz kaplumbağaları için yapılıyordu. Fakat yeşil yeşil dolarların ve euroların kıyılara akın etmesiyle kaplumbağalar birden şov ürününe dönüşüp fırsatçıların en iyi dostu oluverdi. Bu fırsatçılar turistleri etkilemek için kaplumbağalarla çeşitli danslar ve şovlar yapmaya başladılar. Kucaklarını alıp öpüşmeye çalışanlar mı, üzerine binip yürümesini bekleyenler mi? Ne ararsanız var. Muhtemelen turistler ve fırsatçılar işin sonuçlarından memnun kaldıkça da bu şovlar giderek arttı. Eğlenceli ve zararsız gibi görünen bu aktivitelerin tatsız boyutları görünenden çok daha yüksek. Deniz kaplumbağaları dünyanın her yerinde çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Bazıları balık ağlarına yaklaştığı için kafalarına vurularak öldürülürken bazıları nefes almak için su yüzeyine çıktığı sırada fark edilmeden teknelerin pervanelerinden dolayı yüzgeçlerini, kafalarını veya kabuklarını kaybediyorlar. Medyada neredeyse her ay ölü bir deniz kaplumbağası haberi görmeye başladık. Yani durum düşündüğümüzden çok daha vahim ve üzücü bir hale gelmeye başladıktan sonra kaplumbağalar da insanlardan korkmayı veya onlardan saklanmayı bırakmaya başladılar ve iyice asileştiler. Çünkü onlar da nesillerinin devamlılığını sağlayabilmek için kendi hayatlarını korumak zorundaydılar. Ve bir süre sonra gördükleri her insana onlara zarar vereceklerini düşündükleri için karşı bir tepki vermeye başladılar. Sonra da Bodrum, Antalya ve Fethiye gibi deniz turizminin en yüksek olduğu yerlerden karette saldırısı haberleri almaya başladık. Belki de buna saldırı değil, savunma bile demeliyiz. Google'ı şöyle bir kurcalarsanız kafasına kurşun sıkılmış, dinamitle kabuğu patlatılmış gibi bir sürü haberi görmeniz de mümkün. Dünyanın her yerinde hem yemeği hem de kabuğu için bu hayvanların avlandıklarını biliyoruz. Hatta Türkiye'de 2-3 bin TL'den başlayıp 50-100 binlere kadar ulaşan özel deniz kaplumbağası tesbihleri bile yapılıp satılıyor. Biz toplum olarak evrime ve bilime inanmıyoruz. Fakat bu hayvanlar 150 milyon yıldır buralarda yaşıyorlar. Gerçek olan bu. Yani buralar aslında onların yaşam alanları ve verdikleri tepkilere bakılırsa da bizim kaba varlığımızdan belli ki çok rahatsız oluyorlar. İnsanlar bu saldırı haberlerinin yoğun bir şekilde gelmesiyle turizmin etkilenmemesi için çözümü karettaları kucaklayıp tekneleri alarak açık denizlere bırakmakta buldular. Ve üzerinden daha bir hafta 10 gün bile geçmeden ne oldu biliyor musunuz? Bütün kıyıları deniz anası bastı. Hem de yazın ortasında. Bu kez de insanlar deniz analarından şikayetçi olmaya başladılar. Ve sonra da elde kepçelerle her yerden deniz anası toplanmaya başlandı. Doğal dengeyi bozduğumuz için deniz kaplumbağalarının ve birçok hayvanın bizlerden rahatsız oldukları çok açık. Bu saydığım deniz kaplumbağalarının hemen hemen hepsi ya nesli yok olma tehlikesinde ya da yakın gelecekte muhtemelen nesli tehlike altında olacak türler kategorisinde. Yeşil deniz kaplumbağasının tüm Doğu Akdeniz'in komşu ülkeleri boyunca yuvalama yaptığı biliniyor. Fakat Türkiye sahillerinin Akdeniz'deki diğer ülkelerin hepsinden çok daha farklı bir önemi var. Çünkü Akdeniz'deki ana yuvalama bölgeleri çoğunlukla Türkiye, Kıbrıs ve komşu Yunanistan'dan oluşuyor. İrbaş türünün yarısının, yeşil kaplumbağaların ise neredeyse %80'inin yuva yapmak için Türkiye'nin sahillerine ihtiyacı var. Günümüze kadar yapılan çalışmaların sonuçlarına göre ise İrbaş türünün en önemli yuvalama alanları Türkiye ve Yunanistan kıyıları. Batıdan doğuya doğru sayacak olursak Muğla'da Ekincik, Dalyan, Dalaman ve Fethiye. Antalya'da Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş ve Gazipaşa. İçel'de Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı. Adana'da Akyatan, Yumurtalık ve Hatay'da Samandağ'dır. Türkiye'de resmi olarak kabul edilmiş 21 tane yuvalama kumsalı bulunmakta. Resmi kumsallar listesinde bulunmasa da Alanya, Erdemli, Dörtyol gibi kumsallarda da yuvalama kayıtları raporlanmış. Deniz kaplumbağaların çiftleşmeleri, yuva yapmaları, küresel ısınmadan ve insan varlığından nasıl etkilendikleri gibi birçok konuda çok az şey biliyoruz. Erkek kaplumbağalar denizin dışına hiç çıkmıyor. Dişiler ise sadece yumurta bırakmak için kumsallara çıkıyorlar. Erkekler ve dişiler üreme dönemi yaklaştığında sanki randevulaşmışçasına yuvalama bölgelerine yakın bir çiftleşme alanına geliyorlar. Erkekler her üreme sezonu yaklaştığında kumsala yakın denizlerde dolaşmaya başlarlar. Dişiler de çiftleşme sonrası Mayıs ve Ağustos arası ortalama 15 gün arayla yaklaşık 3 kez yuva yapmaya başlarlar. Yumurta bırakma çoğunlukla geceleri meydana gelir.
Dişiler bu süreçte karaya pek çok kez çıksalar da her çıkışları yuvayla sonuçlanmaz. Bu tip çıkışların takip edilmesi ve değerlendirilmesi, kumsalın yuvalama açısından uygunluğu ve çevresel faktörler hakkında bizlere önemli ipuçları verir. Bu dönemde dişiler dışarıdan gelebilecek uyarılara karşı çok hassastırlar. Kendisini rahatsız edecek en ufak bir durum yumurtlamadan denize geri dönmesine sebep olabilir. Bu yüzden özellikle az önce saydığım yuvalama sahillerine gittiğinizde onlarla yüzmek ya da zorla selfie çekmeye çalışmak gibi rahatsız edecek davranışlarda bulunmak yerine koruyup kollamak ve insanları bilinçlendirmelisiniz. Bu hepimizin bir görevi. Çünkü yavruların hayatta kalmak için daha önünde çok uzun ve zorlu bir yolu var. Dişiler tek yumurtlamada ortalama 100-150 tane pimpon topu büyüklüğünde yumurta bırakırlar. Yumurta kümesi adı verilen bu büyük yumurta birikimleri yavruları kuluçkadan çıkma süreleri olan 2 ay boyunca yırtıcılardan korur ve ihtiyaçları olan ısıyı onlara sağlar. Bir dişi yumurtalarını bıraktıktan sonra denize geri döner ve yavrularını başlarının çaresine bakmak için kendi başlarına bırakır. İşte bu noktadan sonra onlara biraz annelik yapacak olan biz insanlarız. Kuluçka süreleri boyunca yumurtalar insanların kumsallara gece ziyaretleri, araç trafiği, şemsiyeler, şezlonglar ve kedi köpek gibi birçok canlının da değişik tehditleri altında kalıyorlar. Yavruların yuvadan çıkışları çoğunlukla kumun yüzey sıcaklığının düştüğü gece saatlerinde veya gün doğumunda meydana geliyor. Yeni doğduklarında derileri çok ince olduğu için gündüz güneşindeki kumun sıcaklığına maruz kalmaları onlar için çok tehlikeli. Yavrular yumurta halindeyken ya da denize ulaşmaya çalışırken çoğunlukla yengeç, çakal, porsuk, tilki, kuş ve kedi gibi birçok yırtıcıya da yem olurlar. Temmuz ve Ekim ayı arasında yuvalardan çıkan yavrular ay ışığını, deniz parıltısını ve içgüdüsel bir şekilde dünyanın manyetik alanını kullanarak denize doğru giderler. Ancak daha güçlü başka bir ışık olursa yanlış yöne giderler ve yine yem olmaktan kurtulamazlar. Bu yüzden deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı sahillerde geceleri ışık kaynağının olmaması çok önemlidir. Biz 2010 ve 2016 yılları arası Sarıgerme'de çalışırken dalış okulumuzun yanına çadırlarımızı atar, tam 3-4 ay boyunca turist misafirlerin çocukları ile kaplumbağa yuvalarını korumaya çalışırdık. Bazen şaşırıp otellerin ışıklarına doğru giden yavruları da toplayıp onları tekrar denize ulaştırırdık. Ama her yavru kaplumbağa bu kadar şanslı olmuyor. Hatta bir yavru şanslı olup denize ulaştığında bile çoğunlukla kendisinden daha büyük bir balık tarafından avlanması an meselesidir. Denize ulaşan yavru karnının içinde depolanan vitellus denen yağlı besin maddesi nedeniyle bir süre suyun altına dalamaz. Ve neredeyse 2 hafta boyunca yüzeyde dolaşarak kendisine beslenebileceği güvenli bir ortam arar. İşte bu yüzden yavruların çoğu kuş, balık ve yengeç gibi avcılar için kolay lokma sayılır. Yavru deniz kaplumbağalarının gelişen vücutlarına göre artan besin ihtiyaçlarını karşılamak için okyanuslara doğru göç eğiliminde oldukları düşünülüyor. Yuvadan çıkmayı başaran 1000 yavrudan 15-20 yıl sonra sadece bir tanesi erginliğe erişmeyi başarabiliyor. Bu erginleşme dönemi deniz kaplumbağalarının aynı zamanda kayıp yılları olarak bilinir. Çünkü geçen bu sürede genç bireylerin nerelere gittikleri ve neler yaptıkları pek fazla bilinmiyor. Geçtiğimiz son 500 yıl içinde gerek genç gerekse yetişkin kaplumbağalar için balıkçılık, trol avcılığı, hastalık, kirlilik ve tekne motorları gibi insani aktiviteler kaplumbağalar için her zaman birer tehlike olmuştur. Ayrıca deniz kaplumbağalarının etinin geçmişten bu yana sevildiği, kabuklarından da çeşitli süs eşyaları yapıldığı biliniyor. Örneğin Papua Yine Gine'de kaplumbağaların okyanus kıyılarında yakalanıp yiyecek olarak pazarlarda satıldığını gören Aaron Külling, 2015'te $50 ödeyerek bu iki kaplumbağayı satın almış ve onları okyanusa bırakarak özgürlüğüne kavuşturmuş. Daha önce de 8 başka kaplumbağa için aynı şeyi yapmış. Plastiklerin bütün deniz canlıları için ne kadar kötü sonuçlara sebep olduğunu biliyoruz. Belki de en kötü sonucu deniz kaplumbağaları için oluşturuyor. Deniz kaplumbağalarının özellikle yarı saydam poşet gibi plastik artıklarını deniz anasına benzetip yemesi, hayvanların bağırsaklarına takılan plastikler yüzünden ölmesine neden oluyor. Kaplumbağalara çarpan teknelerin motorları yüzgeçlerinde ve kabuklarında ağır yaralanmalara sebebiyet veriyor. Dekamer 2009'dan itibaren Dalyan İstuzu plajında bu tarz kaza ve yaralanmaların rehabilitesi için gönüllü faaliyet gösteriyor. Dekamer kaplumbağaların yuvalama, beslenme, kışlama ve göç yolları üzerine ayrıntılı bilimsel çalışmalar yapıyor. Yaralı deniz kaplumbağalarının bakımlarını, tedavilerini gerçekleştiriyor ve onların doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerine yardımcı oluyor. Akut tarafından çenesi parçalanmış halde bulunduğu için Akut 3 adı verilen Caretta caretta, Dekamer'in en önemli başarılarından birisi. Çünkü ona dünyada ilk kez 3D yazıcı kullanılarak geliştirilen ve titanyum alaşımından üretilen bir protez takmışlar. Ve 2 aylık bir sürecin ardından Akut 3 çenesini kabullenerek kullanmaya da başlamış. Bu gerçekten harika bir başarı. Fakat yeterli değil.
Pekamer ne kadar mücadele verse de yaralı ve hasta deniz kaplumbağalarının tedavi edileceği yeni merkezler mutlaka kurulmalı. Ayrıca tekne pervanelerinin hayvanlara zarar vermemesi için takılması gereken aparatın hızlı bir şekilde uygulamaya konulması, kaplumbağa ve foklar gibi diğer deniz canlıları için de oldukça önemli. Deniz kaplumbağaları sürüngendir. Ortalama 5 saat kadar suyun altında kalabilirler. Fakat nefes almak için yüzeye çıkamadıklarında boğulurlar. Dünyada her sene binlerce deniz kaplumbağası balık ağlarına, uzun mesafeli oltalara, trol ağlarına dolanarak ölüyorlar. Deniz kaplumbağalarının neslini tehdit eden bir diğer unsur ise insan kaynaklı küresel ısınma. Deniz kaplumbağaları insan ve çoğu omurgalı hayvanlarda olduğu gibi cinsiyet kromozomlarına sahip değildir. Sürüngenlerin çoğunda olduğu gibi deniz kaplumbağalarında da cinsiyet kromozomu bulunmuyor. Deniz kaplumbağaları sıcaklığa bağlı cinsiyet belirlemesi olarak bilinen durumun bir formuna sahiptir. Bu yüzden yavruların cinsiyetlerini belirleyen şey yuvaların sıcaklığıdır. Cinsiyet embriyonik gelişim sırasında kuluçka süresinin ortasında. Örneğin 60 günlük kuluçka süresinin 20-40 günleri arası gibi sürecinde belirlenmektedir. Yuva 32 derece ve üstü ise tüm yavrular dişi, 26 derece ve altı ise hepsi erkek. Eğer 29 derece civarında ise yarısının dişi, yarısının erkek olmasına sebep oluyor. Bu hayvanların cinsiyetleri sıcaklığa göre değişir. Özellikle yüksek sıcaklıklarda deniz kaplumbağaları dişi eğilimli hale geliyorlar. İlerleyen zamanlarda dişi popülasyonları böyle giderse ortalama %70-80 civarında dişi yavru çıkışı meydana gelmiş olacak. Bu da bir süre sonra tür neslinin tükenmesine neden olacak gibi görünüyor. Uzun yıllardır bilim insanları insan kaynaklı iklim değişikliği yüzünden bazı türlerin yok olmasına sebep olabileceği endişeleri taşıyordu. Endişelerin yersiz olmadığı Avustralya Queensland'ın en kuzeyindeki yeşil deniz kaplumbağalarında ortaya çıkan sonuçlar rahatlıkla görülebilir. Geçmişte de daha sıcak ve daha soğuk geçen yıllarda dişi erkek oranında farklılıklar oluşmuştu. Ancak 25 yaşına kadar eşleşmeyen bir tür olan deniz kaplumbağaları için farklılaşmalar birkaç yıl içerisinde dengelendiği sürece bu durum büyük bir sorun teşkil etmemişti. 2014 yılında yapılan ve bulguları Nature Climate Change'de yayımlanan bir araştırmada yeni yumurtadan çıkmış karettaların çoğunun dişi olduğu tespit edildi. Ancak o zamanlar nüfusun geleceğini uzun süre garanti altına alacak yeterli sayıda erkek vardı. Ne yazık ki Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmanın bulguları Büyük Bariyer Resifindeki soyu tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağalarının durumunun çok daha kritik olduğunu gösteriyor. Resifin güney ucunda yumurtadan çıkan kaplumbağaların %65 ile %69'unun dişi olduğu tespit edilmiş. Cook Dağı'nın kuzeyinde ise yetişkin yeşil deniz kaplumbağalarının %86 ile yeni yumurtadan çıkmış yavruların %99'unun dişi olduğu bildirilmiş. Bu başlı başına kocaman bir sorun. Çünkü bu şekilde giderse türün erkekleri azalacak ve bir süre sonra çiftleşecek erkek kaplumbağa bulamaz hale gelecekler. Bu da bir süre sonra bu türün sonunun gelmesi demek olabilir. Deniz kaplumbağaları milyonlarca yıllık süreç içerisinde birçok iklim değişikliğini tecrübe etti. Bu değişikliklerin hepsine uyum sağlayarak hayatta kalmayı da başardılar. Ancak şu anda dünyanın iklimi bu kaplumbağaların milyonlarca yıldır tecrübe ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde değişiyor. Yüzde olarak Türkiye popülasyonu dünya popülasyonundan az bir kısmı gösteriyor gibi olabilir. Türkiye kumsallarına gelen her türün ve bireyin korunması ayrıca önemli. Çünkü her birey kendi doğduğu kumsalı yuva yapmak için kullanıyor. Ve Akdeniz popülasyonu tükenirse diğer bölgelerden buraya başka deniz kaplumbağalarının geleceği düşünülemez bile. İnsan eliyle yapılaşma haricinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu da küçük kumsallar yok olabilir, adalar küçülebilir ve kumsalların genel şekli de değişebilir. Bu durumda kaplumbağalar kumsal mı değiştirecek yoksa nesli bitene kadar o kumsala gelmeye devam mı edecekler? Hiçbirini bilmiyoruz. Tabii ki bunların tam tersi olup fırtına ve kötü hava koşulları kumsalların soğumasına da yol açabilir. Bu durumlara karşı yuvaların tespit edilmesi ve özellikle yuva yerlerinin değiştirilmesi büyük önem taşıyor. Bunun için su altında kalacak yuvaların daha güvenli yerlere taşınması, yuvaların kumsaldaki kuluçkalara transferi, kuluçkaların gölgelendirilmesi veya koruyucu kutularda yumurtaların geliştirilmesi gibi alternatif koruma yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor. Deniz kaplumbağaları beslenme, kışlama ve yuvalama alanları arasında göç eden canlılardır. Bu nedenle deniz yaşamı için büyük öneme sahip olan deniz kaplumbağalarının sadece yuvalama alanlarını korumak da yeterli değil. Göç sırasında uğradıkları ve üreme dönemi dışında kalan dönemlerde hangi alanları, ülkeleri ziyaret ettiklerinin bilinmesi, o habitatların da korunması ve koruma önlemlerinin alınması dahi büyük önemler taşıyor. Oho Ege, bir sürü şey saydın. Çok zor bunların hepsini aynı anda yapmak diyebilirsiniz. Fakat uydu izleme cihazları ile tespit edilip takip edilmeleri ve gerekli önlemlerin alınması artık çok zor işler değil. Eğer gerçekten istenirse yapılabilir. O yüzden bu tarz önemi çok büyük olan çalışmalara harcanacak paraları ve emekleri gözde çok büyütmeyip bir an evvel bu projelerde çalışacak doğru bilim insanlarına destekler verilerek çalışmalar başlanmalı.
Onlara bizden başka yardım edecek hiç kimse yok. Unutmamalıyız ki bu duruma gelmelerinin asıl sorumlusu biz insanlarız. Eğer burası gibi masmavi bir denizde sadece deniz analarına çarpmadan yüzmek isteyecek kadar bencil bile olsak bunları hemen yapmaya başlamalıyız. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım.